Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bir programda daha birlikteyiz. Türk mutfağına hangi kültürden hangi lezzetin ne zaman girdiği pek bilinmez. Bu aslında aynı coğrafyada yüzyıllar boyu yan yana yaşamanın doğal sonucudur. Farklı etnik kültürler Türk mutfağının zenginleşmesinde bence en önemli rolü oynayan nedenlerin başında gelir. Farklı mutfaklarda aynı malzemeler kullanılır ama pişirme teknikleri bu lezzetleri farklılaştırır. Bu haftadan itibaren size İstanbul'daki etnik mutfakları ve bazı yabancı mutfakların öne çıkan yemeklerini tanıtacağız. Bildiğiniz malzemelerle yapılan bu yemekleri seveceğinizi umuyorum. Aman bu adresleri lütfen not ediniz. Çünkü programdan sonra bu yemekleri yemek canınız isteyebilir. Benden söylemesi. Lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Feriköy Şahap Sokak'taki Hamov, Ermeni mutfağının İstanbul'daki tek temsilcisi. Hamov'da Ermeni mutfağının o güzelim, o lezzetli yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Selin Hanım, Hamov ne demek? Oradan başlayalım inşallah. Hamov Ermenice lezzetli demek. Yani hamov ev yemekleri, lezzetli ev yemekleri. Peki ne zaman başladı? Nasıl hikayeniz? 2004'te başladık. Hani annemin amatör olarak evde yaptığı bir işti. Daha sonra hani eve sığamayınca artık bir restoran açmamız gerektiğini düşündük ve Hamov'u açtık. Peki sizin mutfağın mezeleri benim bildiğimce çok lezzetlidir. Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Neler yapıyoruz? Topik yapıyoruz, dalak dolması yapıyoruz, tarama, bütün sarmalarımız, lahana, yaprak. Yani tabii bunların hepsi mevsiminde. Lahana, yaprak, midye dolma, bunların hepsini yapıyoruz. Midye pilaki, fasulye pilaki, hani bunları bulabilirsiniz. Bu şekilde. Selin Hanım çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yalnız teşekkür ederim. bir içeri girelim. Mutfağa da sizin o meşhur dalak dolmasının nasıl yapıldığını bir izleyelim. Tabii seve seve. Hamov'un en lezzetli yemeklerinden bir tanesi olan dalak dolması Ermeni mutfağının en aranan yemeklerinden bir tanesi. Dalak dolması daha çok bayramlarda, Paskalya yemeklerinde ve yılbaşı akşamlarında tüketiliyor. Ağır olduğu için yazın pek sofralarda boy göstermiyor. Dalak dolması nasıl yapılıyor diye soracak olursanız size kabaca şöyle tarif etmek istiyorum. Önce soğan, pirinç, ince kıyılmış dereotu, kuş üzümü, tuz, karabiber, tarçın bir kapta bir araya getiriliyor. Bunlar bir güzel yoğrularak tadları birbirine geçiriliyor ve iç hazırlanıyor. Bu için kenara alıyoruz. Daha sonra dalaklar üstten bir parça bıçakla kesilerek ağız açılıyor. Parmak yardımıyla içerideki sinirler temizleniyor. Yani daha doğrusu dalak kese haline getiriliyor. Bu kese daha önce yaptığımız içle bir güzel dolduruluyor. Yalnız doldurulurken içine bir miktar margarin koymayı aman ihmal etmeyin. Tadını veren malzemelerden bir tanesi de o margarin. Doldurulan dalak bir güzel dikiliyor içindeki malzeme dışarı çıkmasın diye. Bu doldurulan dalaklar daha sonra kaynar suyun içine atılıp kapağı kapatılıp 2 saat kadar dalak iyice yumuşayıncaya kadar pişiyor. Burada bitmiyor tabii dalak dolmasının yapılması, devamı da var. Bu pişen dalaklar dilimleniyor, fazla ince değil, orta kalınlıkta dilimleniyor.
Bu dilimler önce una, sonra yumurtaya batırılarak kızgın yağda alt üst edilerek bir güzel kızartılıyor. Ve dalak dolması masaya geliyor. Çok lezzetli bir yemek. Size de öneriyorum. Afiyet olsun. Dalak dolması biraz ağır ama çok lezzetli bir yemek. Bana eğer İstanbul'da Çerkez yemeğini nerede yerim diye sorarsanız ben de size Kallavi sokaktaki Fıccın'ı öneririm. Fıccın hem Kafkasya mutfağından hem Oset mutfağından en lezzetli örnekleri sunuyor. Leyla Kılıç, Fıccın'ın hem aşçısı hem işletmecisi, her şeyi. Leyla Hanım, Fıccın ne demek? Böyle başlayalım. Fıccın Osetçe etli demek. Türkçe karşılığı etli ama aslında yemeğimizin adı bu. Etli ekmeğe benzer yemeğimizin adı. Hatta mekanın adını da Fıccın'dan aldık. Çünkü Fıccın bizde belki de yokluk zamanlarında ziyafet yemeği olarak kaldı. Çünkü bol etle yapılan, misafire öncelikle fıccın sunulurmuş. Uzaktan gelen misafirlere mutlaka fıccın yapılırmış. Yani çok makbul bir yemek sayıldığı için. Ben de oradan esinlenerek hem adını fıccın yapıp hem de ana spesiyal yemeğimiz fıccın oldu. Peki fıccından başka ne gibi çeşitler sunuyorsunuz? Neler var? Bizim Kafkas mutfağında aslında çok çeşit yok. Hamur ağırlıklı, hamur, et, tavuk ve süt ağırlıklı mutfağımız var. Velibah gene baş spesiyallerimizden birisi. O da börek, yani sacda pişen börek. Patatesli mantımız var. Evet, patatesli, peynirli ve kıymalı olarak. Leyla Hanım, önce şu bize fıccını, sizin lokantanın ismini taşıyan yemeğinizi bir anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Fıccın aslında oldukça kolay yapılan bir yemek ama kıvamını tutturmak gerekiyor. Hamurunu nasıl yapıyorsunuz? Hamurunda Neler var? hamurda az miktarda yoğurt, yumurta, zeytinyağı, tuz, maya. 2 kat şeklinde açıyoruz. Alt katı mutlaka daha kalın oluyor. Çünkü ateşe daha yakında olması gerekiyor. Etin daha iyi pişmesi için de bir katman gerekiyor. Üst daha ince oluyor. Peki içte neler var? Sadece kıyma yok galiba. Hayır, aslında satır kıyma ile yapılır bu. Biz tek çekim kıyma kullanıyoruz. Çok az miktarda, çok az kuzu katarak yapıyoruz. Soğan, sarımsak ve baharat çeşitleri var. Bir de ortaya bir delik açıp yağ Evet. koyuyorsunuz. Evet. O patlamasın diye mi? Evet, şimdi şişmesin diye oradan bir hava alması gerekiyor. Kenarlarını da çok sıkı kapatıyoruz suyu akmasın diye, etin suyu Süslü akmasın. kapanıyor ama. Evet, süslü kapanıyor. Mecburen süslü kapanıyor. Dümdüz kapatınca açılıyor illaki ama bu bükerek kapattığınızda açılma şansı azalıyor. Gelelim velibah'a. Onu nasıl yapıyorsunuz? 2 türlü velibah Evet. var. Biri ıspanaklı, diğeri de patates, Evet, değil mi? patatesi haşlıyoruz ve çok iyi ezilmesi gerekiyor. Püre olmayacak ama iyi ezilecek, topaksız olacak.
Mayalı hamuru dinlendirdikten sonra yassılaştırıp yuvarladığımız patatesi içine koyuyoruz. Tekrar kapatıp bohça gibi çok düzgün kapatılması gerekiyor. 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Açılmıyor mu sonra kolay, açılmıyor mu? açılmıyor. Evet, patateste bir yoğunlaşması gerekiyor hamurun. Sonra elle açıyoruz. Oklava sertleştirdiği için ve bu börek çok yumuşak, krep gibidir. Yani yumuşak kesilmesi gerekiyor. Elle açılır. Elle Sonra bastırarak. bu ıspanaklının içinde bunun patates yok. Yok, hayır. Ispanak, pazı, pancar yaprağı ve çerkez peyniri karışımı konuluyor içine. O da 2 kat şeklinde yapılıyor. Yuvarlak tava boyutunda açıyoruz. Sonra gene onu da kapatıyoruz kenarlarını keserek. Peki tavalar şey midir? Özel bir tava mıdır? Evet, yani herhangi bir tavada, yani teflon tavada da olabilir ama özgünlüğünü bozmamak için, daha iyi pişmesi için döküm tavalar kullanıyoruz. Altı Saç kalın veya evet Yani veya kalın ateşi, ısıyı dağıtacak şeyler şekilde. Her ikisinin üzerine de eritilmiş tereyağı. sürüyoruz. Evet. Leyla Hanım çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben Bize teşekkür bu ederim. lezzetli yemekleri tattırdığınız için. Hem fıccının hem de velibahın tadı insanın aklını başından alıyor. Очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Galata Kulesi Sokak No 15'teki Galata evinde Gürcü mutfağının en güzel örneklerini yiyebilirsiniz. Burası 100 yaşında eski bir İngiliz hapishanesi. Nadire Hanım, nereden çıktı bu Gürcü lokantası fikri? Küçük bir kafe yapayım dedim. Önce hakikaten öyleydi. Restoran falan olarak düşünmüyordum. Ama gece burası daha çok böyle insanları çekiyor. Zaten Galata geceleri daha güzel. Daha bazı şeyler görünmüyor. Karanlıklar onu örtüyor. Kirlilikleri, şunları bunları. Kafeden restorana dönüşünce ben burada ne yapmalıyım diye sordum. Ben nasıl büyüdüm, ne yedim, annem ne pişirirdi, neleri seviyorum ve bildiğim şeylerden başlayayım. Dolayısıyla benim ailem Kırım kökenli olduğu için Tatar yemekleri, ayrıca Rus yemekleri, komşu bölgeler. Başka ne olabilir diye kafamdan böyle geçirirken buraya bir Gürcü korosu geldi. O koronun içinde bu yemek işleriyle uğraşan bazı insanlarla karşılaştık, tanıştık. Onlar dedi biz burada tanıtalım yemeklerinizi, size bir açılış yapalım. Herkes görsün, beğenirsiniz, devam edersiniz. Biz size danışmanlık yaparız, geliriz, gösteririz. O şekilde. Tamamen bir rastlantı. Yani Bir bir başlangıç. Azeri grup olsaydı belki Azeri Rus, lokantası. Tatar, Azeri olacaktı. Bu Gürcü oldu. Nadire Hanım çok teşekkür Evet, ediyorum. evet. Böyle bir yer kazandırdığınız için size Ben ve teşekkür işinize. ederim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
Galata Kulesi sokaktaki Galata Evi, Gürcü mutfağının en güzel örneklerini sunan etnik mutfaklardan bir tanesi. Galata Evi tarihi bir binada hizmet veriyor. Burada Gürcistan'ın çok özel yemeklerini bulma olanağınız var. Bunların arasında 2 yemek ön plana çıkıyor. Bir tanesi çakapuli, diğeri ise hingali. Çakapuli nasıl yapılıyor? Dilim döndüğünce size anlatayım. Tencereye önce bir bütün soğan ve kuzu, kuşbaşı doğranmış kuzu etleri konuyor. Su da ilave edildikten sonra bu karışım kaynatılıyor. Kaynatılırken üstündeki köpüğü bol bol alıp bir kenara koymak lazım. Et biraz yumuşayınca içine bol miktarda tarhun ilave ediliyor. Tekrar kaynamaya bırakılıyor. 1-2 tık kaynadıktan sonra bu sefer karışımın içine, tencerenin içine ekşi erikten yapılmış, çakal eriğinden yapılmış özel erik sosu ve yarım bardak kadar da beyaz şarap ilave ediliyor ve tekrar kaynamaya bırakılıyor. İyice piştikten sonra, pişmesine yakın, bunun tencerenin içine bu sefer sarımsak, dereotu, taze soğan ve maydanoz, tuz, kırmızı pul biber ilave ediliyor. Artık finalde kapağı kapatılıp pişmeye bırakılıyor. Ne kadar süreyle pişiyor diye soracak olursanız bunun bir ölçüsü yok. Sık sık kapağını kaldırıp tadına bakacaksınız. Burada ölçü kuzu etlerinin dağılmaması. Dağıldığı zaman yemek tadını kaçırıyor. Onun için dağılma aşamasına gelecek kadar diyelim. Sonra tabağa alıp afiyetle yiyorsunuz. Hingali ise yine Gürcülerin çok önemli yemeklerinden bir tanesi. Önce hamur hazırlanıyor. Yalnız bu hamurun 1 saat kadar bir kenarda uyuyup dinlenmesi lazım. Sonra bu kıvamını bulan hamur bir güzel yuvarlak açılıyor. Biraz kalınca olacak. Yeterli büyüklükte açıldıktan sonra özel kadehe benzeyen tahta bir kesme aletiyle yuvarlaklar halinde kesiliyor bu hamur. Sonra bu yuvarlaklar tekrar küçük yufkalar halinde açılıyor. Bu yufkaların içine iç konuyor. İçin içinde neler mi var? Bakarak söyleyeceğim çünkü çok malzeme var. Kıyma, soğan, sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı tatlı biber, kekik, dereotu, maydanoz ile yapılıyor bu iç ve biraz sulu iç olması lazım. Bu iç o açılan küçük yufkaların içine konuyor. Sonra maharetli ellerle bohça şekline getiriliyor ve sonra kaynayan suyun içine atıp kaynatılıyor. Burada bunu kıvırması oldukça zor. Ben denedim, beceremedim. İnşallah siz becerirsiniz. El alışkanlığı zaman içinde yaparsınız. Bu da Gürcülerin milli yemeklerinden bir tanesi. Bir sosla yeniyor. Bu sosun içinde salça, tatlı kırmızı biber, biraz sarımsak, tereyağı, karabiber var. Buna banarak yiyorsunuz ve damağınızda unutulmaz tatlar kalıyor. Afiyet olsun. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Yediklerim o kadar lezzetliydi ki Gürcü yemekleriyle bugüne kadar tanışmadığıma bin pişman oldum. İstanbul'daki etnik mutfaklarda yaptığımız
Lezzet Durakları yolculuğumuzun ilk bölümü burada sona erdi. Eğer bizden ayrılmazsanız gelecek hafta başka coğrafyaların mutfaklarıyla tanışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Я не в добрый час. Скатерть белая заставлена. Yol üstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.